Uzun zamandır beklediğimiz müjdeli haberi bugün aldık. Neydi o? İngiltere'de Victoria Albert Müzesi'nde günümüzden 1,5 asır önce kaçırılmış, bize ait, Anadolu topraklarına ait muhteşem bir eserin kıymetli bir parçasının geri gelme hikayesi. Evet, 2010 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı o tarihi parçayı geri getirmeye çalışıyordu ve nihayet başardı. Evet, parça geçen hafta ülkemize geldi ve bugün itibariyle yerine konuldu ve siz kıymetli tarih severlerin ziyaretine açıldı. Arkeoloji Müzesi'ne gittiğiniz zaman orada o muhteşem lahitlerin arasında dünyanın en muhteşem lahtini ve üzerindeki o kayıp parçayı artık görebileceksiniz. Tarihler 1875 yılını gösteriyordu. Konya'nın Ereğlisi. O tarihlerde Konya'ya bağlıydı o coğrafya. Ambar isimli bir köy vardı. Karamanoğullarının hububat yataklarından bir bölgeydi orası. Ve o bölgede ekilir, biçilir. Biçildikten sonra topraklarda geniş kuyular kazılır ve buğdaydır, arpadır. Bunlar oraya depolanıp üstü kapatılırdı. Kış başlangıcında Karaman'ın merkezine, yani Mut'tur, Karaman'dır, Ermenek'tir, Konya'dır, oralara gönderilirdi. İbrahim adında köylü bir delikanlı tarlasının bir köşesinde ambar kazmak için toprağa kazmasını vurdu. Her şey o zaman ortaya çıktı. Neler mi ortaya çıktı? Hadi hep beraber Arkeoloji Müzesi'ne gidelim ve bizzat dünyanın en muhteşem lahtinin yanında bu hikayeyi orada dinleyelim. Bugün çok özel bir şey göreceğiz. Dünyanın en büyük lahtini göreceğiz. Tam 32 ton ağırlığında. 32 ton. Ve 1875 yılında tarlasındaki buğdayları toprağa gömmek için bir buğday kuyusu açmakta olan İbrahim adında genç çapasını artık kaçıncı sallayışında toprağın altında bir taşa gelince açıyor, bu nedir diye. Bir bakıyor, aman yarabbi, toprağın içinde bir kadınla adam böyle yatmışlar. Çıkıyor, biraz daha açıyor, alt kenarlar. 3 metreden fazla boyu var bu lahtin. 3 metreden fazla. Kenarlarına azıcık bakıyor, hayvan sahneleri, bir takım figürler. Koşuyor, köyün muhtarına haber veriyor. O da Konya Ereğlisi'ndeki mutasarrıfa, kaymakama haber veriyor. Mutasarrıf geliyor, Allah Allah, bu nedir? Meğer Konya Ereğlisi'nin Ambar köyü Roma İmparatorluğu döneminin çok önemli bir yerleşim merkeziymiş. Depremde kaybolmuş, üzerleri yıkılmış, toprak kaplamış, unutulmuş, gitmiş. Sonra bizim Selçuklular oraya gelmiş, orada bir köy kurulmuş. Bizim Selçuklu Türk'ü, köylü vatandaşlarımız orada yaşamaya başlamışlar. Haberleri yok, altlarında dünyanın o bölgedeki en zengin Romalılarının mezarları varmış. En zengin Romalılarının. Onlar bir de halkla aynı yerde gömülmezler, özel gömülüyorlar. Aile mezarlığı. Yazışıyorlar. Tam 4 sene sürüyor bu yazışma. 4 senenin sonunda olay İngiltere Büyükelçisi'nin kulağına gidiyor. Adam Charles Wilson, adam kalkıyor, geliyor, ta düşünün Konya'ya kadar tren var. Konya'dan sonra biniyorsunuz, affedersiniz, öküz arabalarına. Öküz arabasıyla Ereğli ne kadar sürüyor? Oradan o köye gidiyorsunuz, yol iz yok. Ve köye gidiyor adam. Köyde diyor ki bu nerede? Üzeri örtülmüş. Köylüleri buluyor, yeri gösteriyorlar. Açtırıyor, bakıyor. Orada köylerin görmediği bir hengamede çaktırmadan vuruyor. Lahtin tepesinde Eros heykelleri var. Eros başlarından birini kırıyor, çantasına atıyor, kaçırıyor. Niyeti tamamını kaçırmak. Allah'tan buna izin verilmiyor. Osman Hamdi Bey kartal gibi olaya nihayetine el atıyor. Sidamara Lahti işte tam karşınızda. İşte bu. Dünyanın bu büyüklükteki en ağır, en cüsseli lahti. 3 metreden fazla bir boyu var. 3 metreden fazla. Sadece yan ayna uzunluğu 2 metre.
Şu gördüğünüz uzunluklar 4 metreye çok yakın, yan aynalar devasa ve düşünün tek parça bir taş bu kadar mı güzel oyulur? Bu kadar mı güzel şekillendirilir? Biz diyoruz ya modern dünyanın insanlarıyız, en medeni biziz. Hiç de öyle değil. Bu gördüğünüz lahit milattan önce 300'lerde oyulmuş bazı kaynaklara göre. Düşünün milattan önce 300'lere ait Sidamara lahti. Bugün köy, Ambar köyü ama o günün Sidamarası. Düşünün o köyün olduğu yerde kimler yaşıyormuş? Mezarları böyle olan adamların kendileri nasıldı? Kıyafetleri nasıldı? Kültürleri nasıldı? Konuşmaları, oturmaları, kalkmaları, evleri nasıldı? Bir hayal edin. Onlar geldi gitti harabeye döndüyse bizden sonra kaç bin kere harabeye döner. Önemli olan bu kısa dünyada hoş bir sada bırakabilmek. Şimdi sonra ne oldu? Dikkatle bakın. Eros heykellerini görüyorsunuz. Şurada sol üstte gördüğünüz Eros heykelinin kafası iğreti duruyor mu durmuyor mu? Duruyor. Neden? Çünkü o gördüğünüz baş imitasyon, kopya. Orijinali Victoria Albert Müzesi'nde. Bu Charles Wilson denilen adam bunu çantasına sokuyor, çalıyor. İngilizler zaten çalmayı çok severler. Yüzyıllardır dünyayı çalıp sömürdüler. Neler neler götürdüler. Ve sonra bu herif ölüyor. Bunun çocukları, daha sonra torunları bunu korumuşlar evlerinde. Torunları bunu Albert Victoria Müzesi'ne hediye ediyorlar. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımız yaklaşık 15 yıldır ısrarla Victoria Albert'ten bunu istiyor. Vermiyorlar. Bizim. Hatta 2010 yılıydı galiba Victoria Albert Müzesi dedi ki sizi Eros başını gönderelim. Ne için? Emaneten ülkenizde gezdirin. Ya özür dilerim ulan diyeceğim. Yani bizde o şeyi var. Lahdin tamamı var. Yumruk kadar şeye mi kaldık? Bizimkiler diyorlar ki haklı olarak bize temelli verecekseniz bizim olan şeyi alırız. Ama emaneten bizden çaldığınız şeyi ülkemizde gezdirmeyi kabul etmiyoruz. Bu tarz bazı müzelerle Türkiye'deki müzelerimiz ortak çalışmıyor. Mesela Amerika'daki Metropolitan, ondan sonra British Museum ve Victoria Albert'le Türkiye müzeleri çalışmıyorlar. Çünkü hırsızlık eseri, kaçırılmış eşyalarımızı bunlar tutuyorlar ve bize vermiyorlar. Ha bir tanesi de Danimarka Kopenhag'daki David Collection var. David Collection. Orada da Mevlana'nın talebelerinden Akşehir'deki Hayrani Hazretleri'nin kümbetindeki tabutları çaldılar. Tabutun bir tanesi de Danimarka'da. Düşün ya tabut ya. Yerin altındaki tahta tabutu çalmışlar. Yazıklar olsun. Sidamara lahti böyle bir lahit. Ha sonra ne oluyor? Lahit nasıl bize geri geliyor? Onu anlatayım. Osman Hamdi Bey tabii bu lahit bulunduğunda 1875'te o günlerde daha görevli değil, müze müdürü değil. Yani şu müzeler daha yapılmamış. Daha sonra bu vazifeye geliyor ama dünyanın dört bir yanında kazılar yapıyor. Kazılar yaparken kulağına Konya Ereğlisi'ndeki bu lahit çalınıyor. Bunun üzerine atlıyor Konya'ya gidiyor. Lahiti yerinde görmek istiyor. Tabii hayran oluyor. Bu lahit çıkarılmalı. İyi de Konya'dan İstanbul'a tren var. Fakat Ereğli'den Konya'ya nasıl getireceksiniz? Çok zor. Deli Mustafa diye bir adam buluyor. Konya Ereğlisi'nde yaşayan. Hakikaten adam deliymiş yani. Hani işin erbabı tuttuğunu koparan, söz verdiğim sözün arkasında duracak kadar deli. Diyor ki Mustafa sen ne istiyorsan bedel önemli değil. Bu lahti Konya'ya getireceksin. Deli Mustafa tam 40 tane manda buluyor. 40 mandayla 32 ton ağırlığındaki bu lahit topraktan çıkarılıyor. Mandalarla ama haftalar sürüyor. Onun yani bugün arabayla Konya'dan Ereğli arası zırt diye 2 saatte gidersiniz. O kadar zor ki. Ve getiriliyor Konya'ya. İyi getirildi Konya'ya ama Konya'dan İstanbul'a tren var. Hiçbir vagona bu konulamıyor. Vagonlar bunu almaya müsait değil. Özel bir lokomotif yapılıyor. Yani lokomotifin aksamı değiştiriliyor. Vagon değil. Ona belli parçaları sökülüyor. Zemin hazırlanıyor. Bu lahit kaldırılıyor. Nasıl kaldırıldıysa konuluyor. Lokomotifin üzerinde İstanbul'a getiriliyor. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesine konuyor. Uzun yıllar orada kalıyor tam ortada. Sonra da getiriliyor buraya konuluyor. Şimdi ne görüyoruz lahitte? Bir kere en yukarıda 2 tane insan görüyoruz. Maalesef başları yok. Belki başları da o 1875 ile Osman Hamdi Bey'in buraya getirdiği 1887 arasında belki kırıldı, onlar da çalındı. Belki bunda o İngiliz Büyükelçisi'nin parmağı var, bilmiyoruz. Bildiğimiz tek gerçek Erosbaşı. Yukarıda Eroslar var. Karı koca, belki de karı koca içinde beraber yatıyorlardı ama şunu unutmayın, bu lahit dünya sanat tarihinde bir ölçüdür. Dünyanın neresine giderseniz gidin,
lahitleri gezerken lahtin üzerinde şimdi göstereceğim aralarda böyle sütunlar varsa, üzerinde böyle bir kadın erkek ya da tek bir kadın ya da erkek böyle yatıyorsa buna sidamara tipi lahit denir. Sidamara sanat tarihinde bu çok önemlidir. Yani bizde çıkan bu lahit dünyadaki bütün bu tip lahitlerin adı olmuş. Bu lahitlerin çıkış yeri Anadolu'dur. Anadolu'dur. Ve burada av sahnesi var. Bakın aslan var orada. Yaban domuzları var. Gördüğünüz gibi. Bunları avlamaya çalışıyorlar. Burada böyle bir durum söz konusu. Av sahnesi var. Şu tarafa geçelim. Burada ise kabrin kapısı var. Kabrin kapısı çok önemlidir. Genelde bu lahitli mezarlarda böyle iki sütun, burgu sütunun arasında bir kapı var. Bunu genelde cennetin kapısı olarak görürler. Hani bizde de vardır ya, kabirler insanların çürümek için yatırıldığı yerler değildir. Kabirler asıl hayata giden ışıklı koridorlardır. Kabir bir kapıdır. Asıl nimetlerle nimetleneceğimiz, asıl güzelliklerle karşılaşacağımız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ya, dünya ahiretin tarlası. Burada ekeceğiz, orada biçeceğiz. Bu muhtemelen cennetin kapısı. Cennetin kapısı tasvir edilmiş. Kapı alınlıkları, istiridye kabuğu. Bakın biz barok diyoruz. Milattan önce 300'lerde bu varmış demek ki. Bir kadın elinde meyve sepetleri, karşılıyorlar sizi. Buyurun diyorlar cennetlere. Burada da bir erkek elinde bir belge tutuyor. Büyük bir ihtimalle kurtuluş belgesi. Yani işte sen dünya çilesinden artık tahliye oldun, azat oldun. Al belgen ve kurtul geç. Yukarılarda yine av sahneleri görüyoruz. Arka tarafa geçelim. Dikkat ederseniz pano bunların hepsi. Bakın şurada bir kemer var, içinde bir pano, şurada bir kemer var. Tabii bunların ne olduğu %100 bilinmiyor. Mesela burada yaşını başını almış bir adam oturmuş. Bazı sanat tarihçiler bunu diyorlar ki bir felsefeci, felsefe alimi. Elinde rulolar var. Eskiden kitaplar böyle değildi. Eskiden kitaplar rulo şeklindeydi. Papyrus lifi ya da perşömen kumaş kağıtlar, rulo yapılıyordu. İşte kitap oku dediğin zaman rulo uzatılıyordu sana. Siz ruloyu açıp okuyordunuz kitabı. O şekildeydi. Bu rulo, mesela bazıları diyorlar ki bu mezarın sahibi. Yani bu Sidamara Lahti'nin de yatan adam buydu. Belki de şehrin yöneticisiydi Sidamara'nın. Ondan sonra bakın burada başörtülü bir kadın var. Bu onun karısıydı. Burada da dizine kadar eteği olan genç bir kız var, başı açık. Bu da onun kızıydı. Mesela bana daha mantıklı geliyor. Ama bazı sanat tarihçiler diyorlar ki hayır. Bu diyorlar Demeter'di. Bu da Artemis'ti diyorlar mesela. Tanrısallaştırılmış karısı ve kızı da olabilir. Bilemiyoruz. Bu gördüğünüz iki çıplak adam at tutuyorlar. Atın dizginlerinden tutuyorlar. Bunlar da işte onu yönlendiriyorlar. Velhasıl kısaca detaylar bunlar. Sidamara tipi lahitler bakın arkamızda da var, bir tane görüyoruz. Kenarlarda sütunları var. Sütunlar. Üstte bir karı koca yatıyorlar böyle bu şekilde. Bunları bu şekilde görmemiz mümkün. Şimdi bu mutlu haberi aldım. Almamla beraber hemen sosyal medyaya girdim. Sosyal medya paylaşımları, haber portallarının ya da internet siteleri, televizyon ve gazete haberleri, bunları taradım ve şok içinde kaldım. Çünkü genelde böyle bir haber çıktığında etkili kişiler, resmi kurumlardan böyle bir metin hazırlıyorlar. Bu metin basına basın bildirisi olarak veriliyor. Herkes de aynı metni %95 oranında ufak tefek değişikliklerle aynı metni paylaşıyorlar. Metinde tarihi, korkunç bir hata vardı. Şimdi az önce hikaye dinlediniz. Hikaye gerçek hikaye. Yani İbrahim Hakkı Konyalı'dan bugün Karaman Müzesi'nin kıymetli müdürüne kadar hemen herkesin yapmış olduğu çalışmalarda, araştırmalarda bunlar böyle anlatılıyor. Nasıl? Benim az önce anlattığım gibi anlatılıyor. Ama basına verilen bilgi metninde aynen şöyle. Bu Charles Wilson denen hırsız var ya, yani o gün İstanbul'da İngiliz Büyükelçi olarak vazife yapan arkeolog. Güya bu gitmiş Konya Ereğlisi'ne tamamen kendi gayretleriyle, emekleriyle, bilgisiyle falan oralarda çalışmış, etmiş, kazmış. Lahti bulmuş. Lahti bulduktan sonra tabi çok büyük dev lahit. Götürmek istemiş, götürememiş. Onun üzerine Eros kafalarından birini kırmış, işte atmış cebine götürmüş. Yani hikayede o hırsızlık kısmı doğru da Lahti bu bulmuş diye anlatılıyor. Ya Türkiye'de bütün basın kuruluşları aynı metni vermişler ya. Yazıktır ya. Kimi aklamaya çalışıyorsunuz? İngiliz hırsız arkeoloğu mu? Tabii böyle bir niyetleri yok. İnsanlar aldığını veriyorlar ama birileri ya cehaletinden ya da aklama derdinden mi bunu verdi?
Sonra bak saçmalığa bakın. Türkiye'de hemen bütün basın kuruluşlarının verdiği metin bu. Üzerinden 16 yıl geçmiş. Ha bu arada Lahti götüremeyen Charles Wilson üstünü kapatmış. Öyle kalmış o. 16 sene sonra o tarlanın sahibi İbrahim ambar yapmak için orayı kazmış. Lahit çıkmış ortaya. O haber vermiş işte İstanbul Osmanlı hükümetine. Ondan sonra Osman Hamdi Bey hadi ben bunu götüreyim demiş. Ya kargalar güler ya bu hikayeye. Allah aşkına. Bakın Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir başarı imza atılmış. Bu başarı hakikaten büyük bir başarı. Ben yıllardır arkeoloji müzesi turu yapıyorum. Yıllardır oralara gidip geliyorum. Yıllardır bangır bangır ya bu Eros başı getirilsin diyorum. İngiltere'ye her sene bir tane tur yapıyorum. Victoria Albert Müzesi'ne her gittiğim grubu oraya götürüyorum. Ve o vitrinde duran işte Topaç gibi bir kafa işte. Önünde duruyorum. Ya bu bizim bu geri gelmeli diyor. Oradan da yayın yapıp bastırıyorum. Ve geliyor bu başarı gümbür gümbür verilecekken sakat, saçma ve yanlış bir çarpıtma haber metniyle basına duyuruluyor. Bu metni kim yazdı? Kim dağıttı? Ya bunun hesabı sorulmalı, ben size söyleyeyim yani. Bu Charles Wilson denen hırsız kendi başına gidip bir şey bulmadı. İbrahim denilen bizim vatandaşımız tamamen tesadüfi bunu buldu. Bunu duyurdu. Yani kime duyurdu? Mutasarrife. Anlattım hikayeyi arkeoloji müzesine, dinlediniz. Ondan sonra bizimkiler o arada tabi Osman Hamdi Bey gelip bu Laht'ten haber alınana kadar 4 yıllık bir yazışma sürüyor yani. 1875'te bulunuyor. Daha Abdülhamit Han tahta geçmemiş. Bir yıl var geçmesine. Daha Osman Hamdi Bey vazifede değil. Bu arada herif bunu öğrenip apar topar gidip İbrahim'i buluyor. Tarlasına götürmesini istiyor. Bulduğun şeyi bir göreyim diyor. Kaşla göz arası bir tane Eros'un kafasını koparıp götürüyor. Hatta İngiltere'ye kaçırırken kızı varmış. Kız çocuğu. Kız çocuğunun çantasına koyup öyle kaçırmış. Bakın yani adamın fendine. Yani bu durum böyleyken neden böyle bir yanlış metin verilir? Ben bunu anlamıyorum. Daha ilgincini anlatayım mı size? Bu Charles Wilson denen adam sadece bir hırsız değil. Osmanlı coğrafyasını birbirine katmak, Osmanlı ülkesindeki insanları birbirine düşürmek isteyen, geleceğin casuslarının altyapısını hazırlayan adam. Charles Wilson Anadolu'da karış karış gezmiş, raporlar hazırlamıştır. Sonra bu raporları kime vermiştir biliyor musunuz? Orta Doğu'nun parçalanma planını hazırlayan kadına, Gertrud Bell'e vermiştir. Gertrud Bell Osmanlı Devleti'ni parça parça eden, bugün Orta Doğu'daki Arap devletlerini kuran kadındır. Ben söylemiyorum. Arap devletleri söylüyor. Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü, Suriye'si bizim kurucumuz diyorlar. Bu İngiliz casus için. Bu kadının Anadolu'daki bütün faaliyetlerin alt raporlarını hazırlayan bir adamdan bahsediyoruz. Ama nasıl bahsediyoruz? Gitmiş, çalışmış, emek vermiş, araştırmış, bulmuş. Olmaz böyle bir şey. Bu bir skandaldır. Lütfen tekzip yayınlasın basın yayın kuruluşları. Doğrusunu versinler. Bakın hem İbrahim Hakkı Konyalı hem de şu an Karaman Müzemizin müdürü olan Ercan Erbey var. Hazırlamış olduğu makalede bunu ilmi bir şekilde dipnotlarıyla uzun uzun bize anlatıyor Ercan Bey. Hatta o günkü Osmanlı hükümetiyle yapılan yazışmaların belgelerini bile vererek söylüyor. Ne diyor? Benim az önce müzede Lahit'in başında anlattığım şekilde anlatıyor. Lütfen bunu bu şekilde anlatalım. Mesela arkeoloji müzesinde Lahit duruyor orada. Yanında hiçbir bilgilendirme yok. Ya bir bilgilendirme levhası falan da koyalım. Bu çok önemli bir şey. Osman Hamdi Bey'den bahsedelim. Büyük çaba harcamış. Oralara gitmiş. O dev tonlarca ağırlıklı Lahti oradan köydeki tarladan sökmek, çıkarmak Konya Ereğlisi'ne. Sonra oradan Konya'ya, oradan İstanbul'a getirmek hiç kolay değil. Ve Osman Hamdi Bey'in arkasında dimdik duran, arkandayım, Osmanlı coğrafyasını ara, tara, bul, bunları koruma altına al, sergile diyen 2. Abdülhamit'i de bir şekilde almak durumundayız. Bu muhteşem Lahit'in şahsında. Evet, bu Lahit muhteşem bir Lahit. Bu Lahit dünya sanat tarihine Sidamara tipi Lahit diye geçen, bu Lahit tipine isim veren Lahit. Anadolu coğrafyasından çıkan bir Lahit. Bize ait muhteşem bir zenginlik. Bunu yapan Anadolu'daki Romalılardı. Bunu ortaya çıkaran Anadolu'daki Osmanlılar oldu. Korudular, İstanbul'da sergilediler ve bugün hala sergilemeye devam ediyoruz. Ve siz kıymetli tarih sevenleri illaki en yakın zamanda İstanbul'a, Arkeoloji Müzesi'ne
Sidamara Lahdini görmeye bekliyoruz.